2 uzun yılın ardından, Star Trek, Strange New Worlds bu yazın ilerleyen zamanlarında geri dönüyor. İlk 5 bölüm, 17 Temmuz'da San Diego Comic-Con'dan hemen önce gerçekleşecek olan 3. sezon galasından çok önce inceleme için gönderildi. Sezonun ilk yarısında kesinlikle bazı büyük dalgalanmalar ve ilginç konseptler olsa da, Strange New Worlds o Star Trek büyüsünün bir kısmını kaybetmeye başlıyor. Cesaretle ilerlemesi ve sınırları zorlamasıyla bilinen bir seride, Strange New Worlds 3. sezon birçok yönden frene bastı. Dizi, hikaye anlatımının epizodik doğasından yararlanmaya devam ederken, bu da ileriye doğru hareketini engelliyor olabilir. Star Trek dizilerinin çoğu epizodik bir format izlese de, bu dizilerin çoğunun bir yayın hizmetinde 10 bölüm yerine A televizyonunda yayınlanan 22 bölümlük sezonları vardı. 3 sezonda, Strange New Worlds'teki birçok karakter hala yeterince geliştirilmemiş durumda, bunlar arasında seride onlarca yıllık mirasları olanlar da var. Bu haftanın başlarında dizinin 5. ve final sezonuyla sona ereceğine dair haberlerin gelmesiyle birlikte, Strange New Worlds'ün mümkün olan en geniş kitleye ulaşmaya çalışmak yerine sınırları zorlamaya başlamasının zamanı geldi. Star Trek Strange New Worlds, 3. sezon konusu nedir? En son Ağustos 2023'te Enterprise mürettebatını bıraktığımızda, mürettebatın yarısı Gorn tarafından kaçırılmış ve Starfleet'ten geri çekilme emri almışken, Kaya ile sert bir yer arasında kalmışlardı. Bölümler halindeki format nedeniyle, Strange New Worlds güçlü bir genel olay örgüsüne sahip değil, ancak, Gorn tehdidi hem premierde hızla ele alınıyor, hem de sezon sonunda karşılığını alabilecek ilgi çekici bir şekilde hafifçe işleniyor. Sezon, özellikle Lain ve Ortegas için bazı iyi karakter çalışmaları ile sağlam bir premierle açılıyor. Sezonun ilk yarısının geri kalanında Strange New Worlds, romantik komedi, korku, cinayet gizemi ve Indiana Jones tarzı bir macera bölümü dahil olmak üzere bir dizi türe dalıyor. Bölümden bölüme farklı bir deneyim yaşayabilseniz de, Strange New Worlds en iyisini tuhaflaştığında ve bir Star Trek dizisinden beklediğimiz sınırları zorladığında sunuyor. İlk 5 bölümün hiçbiri 2. sezonun Tos Old Sigintis, Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow veya tartışmalı müzikal bölümü Subspace Rhapsody'nin zirvelerine ulaşamasa da, ilk fragmanda gösterilen cinayet gizemi bölümü kolayca grubun en öne çıkanı. Bu özel bölümün serinin kıdemli ismi Yanıt'ın Frakes tarafından yönetilmesi şaşırtıcı değil. Birkaç sorun yaşamamış olmasa da, Dana Horgan ve Katrin Neyene tarafından yazılan bu bölüm, serinin geri kalanının oluşturduğu inanılmaz sanal alanda eğlenirken ilgi çekici konseptleri zorlayan Strange New Worlds'ün en iyisi. Kristen Beer ve David Reed tarafından yazılan ve Jordan Jennings tarafından yönetilen sezonun 2. bölümü, Voyager ve The Next Generation hayranlarını muhtemelen memnun edecek öğeler içeriyor ve Star Trek romanının hayata geçirilmiş hali gibi hissettiren komik bir macera içeriyor. Korku bölümü, sezonun daha ciddi teklifleri arasında en ilgi çekici olanı. Onitra Johnson ve Bill Volkov tarafından yazılan ve Dan Liu tarafından yönetilen sezonun 3. bölümünde, bir deplasman partisi, Star Trek serisinin nadiren değindiği belirli bir korku alt türüyle karşı karşıya geliyor. Star Trek Strange New Worlds, 3. sezon karakterleriyle bir adım geriye gidiyor. Strange New Worlds 3. sezon, karakter gelişimi ve belirli anlatı öğeleri açısından neredeyse geriye doğru bir adım gibi hissettiriyor. Yeni bölümler, özellikle Spock için bolca romantizm sunarken, dizide hala açıkça eşcinsel karakterler yok ve romantik ilişkilerin çoğu, dizide uzun süredir yer almasına rağmen çılgınca az gelişmiş durumda. Spock, bu ilk 5 bölümde lise aşk üçgeninin kendi kişisel versiyonunu yaşamaktan başka pek bir şey yapmıyor. Aynı şekilde, Picard'ın Batel ile ilişkisi, pilot bölümünden beri dizinin bir öğesi oldu ve yine de 3. sezonun ortalarına gelindiğinde, onun dışında bir kişi olarak onun hakkında hala çok az şey biliyoruz. Scrofeno'yu görmek her zaman keyifli olsa da ve hatta bu sezonda biraz daha genişletilmiş bir rolü olsa da, Batel'in kişisel karakter gelişimi yok denecek kadar az ve esas olarak Picard'a endişelenecek birisini vermek için var. Olumlu tarafı, Lain, Ortegas ve Chapel biraz gelişim gösteriyor. Lain, ilk 2 sezonda üzerinde asılı kalan geçmişinin travmalarından bazılarını işledikten sonra daha hafif bir rol üstlendiği için 3. sezonun en ilginç karakteri. Bunun tersine, Ortegas, açılış bölümünde Klingon Savaşı'ndan kalma eski bir PTSD'yi ortaya çıkardıktan sonra, gemiyi uçurmanın ötesinde küçük bir derinlik kazanıyor.
Üçüncü sezon ayrıca kardeşini de tanıtıyor, ancak Uhura için Ortegas'ın kişisel hayatına açılan bir pencereden çok bir aşk ilgisi gibi görünüyor. O arada, Chapel yeni bir sevgiliyle birlikte arkadaşlığından dönüyor. Orijinal serinin hayranları onu gelecekteki eski nişanlısı Roger Corby olarak tanıyacaklar. Ve romantizmin nasıl ilerlediğini bozmayacağız, ancak 3. sezon hem Spock, Chapel hayranları, hem de onların başka seçenekleri keşfetmesini umut edenler için sürprizler sunuyor. Ancak, Strange New Worlds 3. sezon genel olarak büyük karakter gelişiminden yoksun, Una ve Uhura bu 5 bölüm boyunca neredeyse arka planda kayboluyor. Dizi, serinin üzerine inşa edildiği ideallerin belirgin bir duygusundan yoksun olarak Star Trek izleyicisinin daha eski bir kesimine hitap etmeye çalışıyor olabilir. 2025 yılında eşcinsel karakterlerin eksikliğinin ötesinde, dizide ayrıca birçok uzaylı da yok, farklı olanlar çoğunlukla olay örgüsü alakalı olana kadar tamamen insansı olarak harmanlanıyor. 3. sezon, Picard'in kendisini yok etme eşiğinde olan bir gezegende faşizme karşı güçlü bir duruş sergilediği pilot bölümdeki dişlerden bile yoksun. Umut bir Star Trek dizisi için zorunlu olsa da, artık Strange New Worlds'ün dünya hakkında söyleyecek çok şeyi yokmuş gibi geliyor. Dizinin söylemesi gereken birkaç şey, yapay zeka ve dinin şüpheli unsurlarına kısaca değinildiği için nüanslardan yoksun. Ancak bunların hiçbiri gerçek bir etki yaratacak kadar uzun süre ele alınmıyor. Strange New Worlds 3. sezon, gerçek ve mecazi anlamda yolun ortası. Strange New Worlds 3. sezonu izlemek, çok geri döndük, çok bitti, meminin her aşamasından geçmek gibi hissettiriyor. Tüm dezavantajlarına rağmen, bu ilk 5 bölümde kesinlikle dört gözle bekleyeceğiniz parlak anlar var. Godin, Star Trek'in temel unsurlarından ve insanlar için ne anlama geldiğinden bahseden bir başka göze çarpan monolog sunuyor. Bu dizinin daha fazlasını kovalaması gereken türden bir an ve çok eğlenceli meta unsurlara yer veren ve dizinin serinin kökenlerine daha hafif bir bakış atmasına olanak tanıyan cinayet gizemi bölümünün ortasında geliyor. Avs Olusanmokun ve Martin Quinn, aşırı kalabalık kadronun ortasında M'Benga ve Scotty olarak sağlam anlar yaşıyor. Olusanmokun, ortalıkta olmadığında özlenen sahnelerini belirli bir derinlikle dolduran diziye bir ciddiyet getirmeye devam ediyor. O arada, Quinn diziye hoş bir katkı sağlıyor ve komedi zamanlaması, çok genç birinin omuzlarındaki sorumluluk yüküyle iyi dengelenmiş. RHS Darby de tek seferlik görünümünde çok eğleniyor ve gizemli karakter için mükemmel bir uyum sağlıyor. Carol Kane'in Pelias'ı bu ilk birkaç bölümde girip çıkıyor ve Scotty'nin tanıtımına arka planda kalıyor, ancak efsanevi komedi oyuncusunun yer aldığı her an onun için daha iyi. İlk 5 bölümden yalnızca birinde yer almasına rağmen Paul Wesley, Kirk'ü oynamak için mükemmel kişi olduğunu bir kez daha kanıtlıyor ve William Shatner'ın rol hakkındaki inanılmaz derecede abartılı meta yorumlara yaslanıyor. Strange New Worlds, Gene Roddenberry ve ekibinin 1960'larda ancak hayal edebileceği türden bölümler sunma potansiyeline sahip ve bu da dizinin Star Trek'i bu kadar güçlü bir seri yapan unsurlardan bazılarını geri çekmesini sinir bozucu hale getiriyor. Önümüzde 2,5 sezon daha varken, Strange New Worlds'un başlığının özüne yaslanmasını ve hale yapabiliyorken bilim kurgu sınırlarını zorlamasını umabiliriz. Star Trek Strange New Worlds 3. sezon, 2 yeni bölümle 17 Temmuz'da yayınlanacak. İlk 2 sezonu şu anda Paramount'ta izleyebilirsiniz.